Güzel bir köy bayan. Gerçekten güzel bir köy. Oy. Adamın biriyle röportaj yaptım. 2 dakika sonra öldü gözümün önünde. Up in the mountain and... O iki kadınla da burada tanıştık. İkisi de İsrailli. Yani şu anda klostrofobist şu an yaptığım çok tehlikeli bir şey. Farkındayım. Ve evet, bombalardan yapılmış bir duvar. Bombayı görüyorsunuz. Zehirli yılan türleri var Laos'ta. Evet, bu mağara bayağı gidiyor arkadaşlar. Oo, aman Allah. Bombardıman sırasında insanlar burayı saklanıyormuş. Ne yazık ki burayı da ele geçireceğiz. Tom Hanks filminde gibi hissediyorum. Oo, tüneller bayağı devam ediyor. Yani insanları 2 Türk erkeği eşittir 3 Laos erkeği. Yani yapma Faruk dediğinizi duydum. Abi çünkü mayınlar hala patlıyor yani. The other one is way better. Hey, thank you so much. Oy, seni yerim. Isırırım seni. Gel bakayım sen milyon bomba. Seni gel lan buraya. Evet, tekrar merhaba. Yine Nongkiav'dayım. Birazcık yorgunum. O dünkü bir önceki video, o kana yaptığım, kayak yaptığım çok yorucuydu abi. İlginç bir mağaraya gideceğiz. Yani yüksek ihtimalle kayboldum şu anda. Dedim bari kayboldum. Burada bir keyfini çıkarayım. Büyük ihtimal mağaralar bu dağların içerisinde, bu dağın içinde olabilir. Bu köy sizce de çok garip değil mi ya? Çok böyle güzel bir havası var, sakin. Ve çok güzel bir doğası var, ilginç olayları var. Şimdi o mağaraları da gidince anlatacağım ne olayın olduğunu. Mağaranın şuralarda bir yerde olduğu gözüküyor. Şimdi burayı aşmam gerekecek. Bakalım şimdi böyle el yapımı bir bambu köprü. Şöyle yavaşça. Aha. Güzelce sallanıyor bu abi. Lan Vietnam Savaşı esnasında 1963-1974 9 sene boyunca savaş devam ediyor ve savaşta en çok yaralanan ülke aslında Laos. Savaşı dahil olmamasına rağmen Amerika 2 milyon tondan daha fazla bomba atıyor. Çok inanılmaz bir sayı bu. Dünyada en çok bombalanan ülke burası, Laos. Somebody caves are here. Bak nasıl bir yerdeyim. Wow. Bayağı güzel. Laos'la ilgili genel anlamda işte fiyatlar vesaire. Onları daha önceki ilk Laos videomda özellikle anlatmıştım. Keza market fiyatları. O İngilizle yaptığım röportaj, 20 senedir burada yaşayan İngiliz. O bayağı bir şey anlattı videoda. Milyonlarca patlamamış bomba var. 80 milyona yakın patlamamış bomba olduğu düşünülüyor. Evet, bombayı görüyorsunuz. Halk, o zamanlar bu köyde yaşayan halk gün boyu bomba yağmuruna tutuluyordu Amerika tarafından. Ve tek bir çareleri vardı hayatta kalmak için. O da mağaraları sığınmak. Haftalarca, günlerce, haftalarca, aylarca mağaraların içinde yaşadılar. Kafalarını çıkartamaz olmuşlar söylenenlere göre. Yerel insanların söylediklerine göre. Kafalarını çıkartamaz olmuşlar. Bombalardan dolayı. Yaklaşık olarak, istatistik olarak her 9 dakikada bir bombalanmış Amerika tarafından. 9 sene boyunca. Zehirli yılan türleri var Laos'ta. Bu ormanlarda, şu an olduğum yerde de. O yüzden yürürken biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Kimse yok şu anda. Acaba mağara ne kadar büyük? Gerçekten merak ediyorum. Evet, bu mağara bayağı gidiyor arkadaşlar. Wow. Bakın şöyle. Şuranın içerisi de. Buraya oymuşlar aynı zamanda. Keza menziller yaratmak için. Savaşa hiçbir şekilde dahil olmamalarına rağmen sırf Amerika olduğu için insanları böyle öldürebiliyorlar işte. Böyle bir hayata mahkum ediyorlar. Üzerinden kaç sene geçmiş, Amerika'nın yaptığı şey hala değişmiyor. Gazze'de yine aynı. Oo, aman Allah. Bu ne? Abi inanamıyorum şu anda. Nasıl bir mağara? Bombardıman sırasında insanlar buraya saklanıyormuş. Keza çocuklar, kadınlar, yaşlılar buraya sığınıyorlarmış aşağıya. Çıkacağım, başka bir kapıdan girmeye deneyeceğim.
Şimdi tekrardan başka yollara geldim. Bu değişik bir canlı görmemiz mümkün. Görürsem hemen göstereceğim size. Bu köyler gerçekten bu coğrafyaların Çin'in bölgesinin balta değmemiş ormanları diyebiliriz. Turizm hala gelişmiş bir şekilde değil ama düşüncelerime göre bir 10-20 sene içerisinde burada çok ciddi bir turizm oluşacak. O doğallığını kaybedecek diye düşünüyorum. Ne yazık ki burayı da ele geçireceğiz. Tom Hanks filminde gibi hissediyorum. İzlediniz mi? Er Ryan'ı kurtarmak. Burada bir yol var. Burada da bir yol var. Şöyle artık böyle. Burası mağara. 68-74 senesi arasında burası sığınakmış. Şimdi giriyorum. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. Burası mağaranın bir bölümü. Şu anda belli oluyor mu bilmiyorum ama burası bayağı dar bir yer. Bir deneyelim. Abi çok dar. Oo. Yani şu anda klostrofobim olsa büyük ihtimalle gireceğiz. Girmek istiyorum. Bakalım nereye varacağız. Şu an yaptığım çok tehlikeli bir şey. Farkındayım. Bana sinirlenmekte haklısınız. Şu an yaptığım tehlikeli bir şey. Ama çok da merak ediyorum. Bu tüneller bayağı devam ediyor. İş biraz tehlikeli bir hal oluyor. Yanımda birisi yok çünkü. Tek başıma geldim. Şu an dışarıdaki börtü böcek sesi kesilmiş durumda. Ama bak buralarda yazılar var. Ne yazmışlar? Yani insanları nasıl bir yaşama mahkum etmişler görüyorsunuz. Daha fazla giremem. Bomba müzesi var. Yani bu biraz garip oluyor söylemesi ama oraya gideceğim. Dönüş yolda keza. Bir de şöyle bir şey var. Laoslular dünyanın en kısa ırklarından bir tanesi. Laoslu insanlar çok kısa boylular. Ufaklar, tefekler. Onların girebileceği tüneller. Ya 2 Türk, 3 Laoslu'ya eşit öyle söyleyeyim size. 2 Türk erkeği eşittir 3 Laos erkeği. Boyut olarak. Laoslar genel anlamda çok kısa boylular. Yani yapma Faruk dediğinizi duydum. Çok da ileri gitmenin bir anlamı yok. Ama aklımın bir kenarında da çok da merak ediyorum şu anda yani. Çok da merak ettim. Bu köy Vietnam Savaşı esnasında çok fazla bombalanan yerlerden bir tanesi. Ama keza en çok bombalanan Hanoi yolu, trail. Haritasını koyarım buraya aşağıya. Asıl bombalanan yer Hanoi yolu. Ya Hanoi yolu deniyor. Hanoi aslında Vietnam'da bir şehir ismi. Amerika buraya bombalıyor yoğun olarak. Kuzey Vietnam. Çünkü Vietnamlı askerler bu yolu kullanıyor. Amerika diyor ki lan biz Vietnam'ı zaten bombalıyoruz. Bunlar fark etti. Başka bir yol olduğunu. Kuzey Vietnam'la Güney Vietnam arasında Laos'taki bu yolu kullanıyorlar. Ben diyorlar affeder miyim diyorlar. Burayı da bombalayacağım. Bir insan nasıl Amerika milliyetçisi olur bunu da anlamıyorum yani. Biraz konunun dışına saptık ama bilmiyorum. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Belki bilmediğim şeyler vardır veya üzerine katmak istediğiniz. Tartışabiliriz bunları. Yeni şeyler öğrenebiliriz birlikte. Özgürlük ülken nelere yol açıyor? Bir sürü sakat insan var burada Laos'ta. Keza Kamboçya'da, Vietnam'da da birçok sakat insan var. Bunlarla ilgili belgeseller izleyebilirsiniz. Abi çünkü mayınlar hala patlıyor yani. Dediğim gibi milyonlarca patlamış mayın bomba var. Şurada tak diye patlasa köylerin hiçbirisi şaşırmaz. Duydunuz mu sesi? Ama bence mayın değildi bu. Lan tam denk geldi ya. Bu arada efekt falan değildi hani doğal bir sesti o. Nasıl öyle tesadüfen denk geldi anlamadım. The other one is way better actually but the cave is like pretty narrow. And like I was alone so that was dangerous for me. Şimdi bakın böyle bir köy gibi bir yer burası. No, I haven't been. I just arrived.
Yeah, I wanted to drink something. Ufak bir köy. Burada bir sohbet gerçekleştirdik. Birazdan anlatacağım. I also came from Luang Prabang by hitchhiking. Really? Yeah, How much time did it take you? like 2 hours, 3 hours, Really? something like that. Yeah, Who picked you up? like one Lao guy. Wow. Like they're very kind. They're very friendly. Nice. Like always in Laos, I haven't used any transportation. Really? Yeah, I only You like hitchhike. it? Yeah, in Laos that's so easy. That just takes a few minutes. Amazing. Like one guy, he dropped me off up in the mountain, and I said like, oh my god, there will be no one to pick me up. But like after 10 minutes, like everybody, they were stopping. They always had an excuse, but they were always explaining to me. They were very kind. 30 years ago, maybe, with my boyfriend, not by yourself, in Chile and Argentina. Chile, Argentina. Nice to meet you. Take Yeah, care. I'm still here. Take care. Ah, okay. Thank you so much. Your parents know that you were hitchhiking? Yeah, they know that they pretend like I'm not hitchhiking. Like they don't want to accept the fact. Yeah, it's a good way to handle things. Yeah, exactly. So Like- it's fun to hitchhike, but I don't want my kids to hitchhike. But I can understand why you do that. Bye bye. Görüşürüz sonra. Burada gelmişler. Yavaştan işin içine gireceğiz. O iki kadınla da burada tanıştık. İkisi de İsrailli. Öyle biraz sohbet ettik. Dünyayı gezen çok fazla İsrailli var. Hani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim bu 4 ay sonunda. Dünyayı en çok gezen ırklar İngilizler, Almanlar, Almanlar ve İsrailler diyebilirim. Şimdi İsrail ile ilgili hepinizin bir düşüncesi vardır. Benim tabii ki bir düşüncem var. Şu anda ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok fazla İsrailli insanla tanıştım. Gerçekten çok fazla. Keza hostelde bir ay gönüllülük yaptığımda günde belki de 50 insana check-in yaptırıyordum. Genelde kendisine olmayan insanlara karşı çok saygısız bir şekilde davranırlar. Yani kötü anlarım oldu onlarla. Kötü anlarım oldu. Bu insanlarla da hani anladım artık. Konuşmalardan nerede olduklarını anlıyorum. Kaç dakika bir sohbet ettik. Yani şu anda bana bir saygısızlıkları olmadı. Türkiye'den olduğumu söyleyince Türkiye'yi çok sevdiklerini söylediler. İşte 20 sene önce Türkiye'ye gitmişler. Fotoğraflar gösterdiler Türkiye'nin nereye gittiklerini. Türkiye'de çok fazla yere gitmişler. Oy seni yerim. Isırırım seni. Gel buraya. Gel buraya. Pişt. Gel buraya. Eşek. Gel buraya. Burası köyün, bu mağaraların olduğu yerin müzesi. Şimdi içeri girelim. Ne var ne yokmuş bakalım. Böyle güzel bir köy bayağı. Gerçekten güzel bir köy. Oy. Şöyle de lanet motosiklet burada. Gerçekten rezil etti bizi motosiklet. Ve evet, bombalardan yapılmış bir duvar. 1973 senesinin bir bombası. Hepsi patlamış bombalar bunların. Ve size söylediğim Ho Chi Minh yolu, Ho Chi Minh Trail en çok bombalanmış kara parçası diyebiliriz. Mesela şöyle de fotoğrafları görebiliriz. Ve çok ilginç bir istatistik, 2008 ve 2017 senesi arasında her 2 haftada bir bu patlamamış bombalardan bir insan ölüyormuş Laos'ta. Şu bombalara daha yakından bakalım. İngiltere'denmiş. Vay be. Böyle kasklar, askerlerin kaskları bombadan patlamış. Biz biraz sonra şeye de gideceğiz. Mağaraya. O mağarayı da merak ediyorum. Keza bunlar da bombadan yapılmış. Ayakkabılarınızı çıkarın diyor. Çıkardım. Bakalım burada ne var.
Oo, bunlar da ta o zamanlardan kalma radyolar. Çanaktı, çömlekti. İşte askerlerin halkın yemek yedi. Seni yiyeceğim. Gel buraya eşek. Gel lan buraya. Gel buraya. Pişt. Ben sana ne yaparım? Ben sana ne yaparım? Seni ancak öperim ben. Gel buraya. Gel. Mağaraya gidiyorsun. Şimdi girişe geldim. Secret War of the USA. Bu Laos'taki bombalanma keza savaşı Secret War deniyor. Çünkü abi bu adamlar savaşla alakası olmayan insanlar. Şarapneli görüyor musun duvardaki? Evet, görüyorsunuz. Neyse ki buraya ışık koymuşlar. Düşünsenize insanlar burada yaşıyor ya. Çok garip. Bak. Hindistan'da eğer beni Instagram'dan 2 ay 3 ay öncesinden beri takip ediyorsanız ben çok sıra dışı bir iş yaptım. Ölüm Oteli'nde bir belgesel çektim. Hindistan devletinden izin alıp uzun uğraşlar sonucu 2-2,5 ay oldu ve hala bekletiyorum o belgeseli. Çünkü bana soracak olursanız o belgesel benim en büyük işim olacak. Kanalı takipte kalalım, bildirimleri açalım. Ben o videodan, o belgeselden sonra Hindistan'ı terk etmek zorunda kaldım. Hindistan'la ayrıldım. Çünkü şunu fark ettim. Hani bu belgesel süreci benim psikolojik sağlığımı kötü seviyede etkiledi. Çünkü yaklaşık varından size 3 hafta kaldım. Adamın biriyle röportaj yaptım. 2 dakika sonra öldü gözümün önünde. Bunun gibi ilginç şeyler. Eğer bir şeyler yolunda gitmediğini düşünüyorsan olduğun konumu değiştir. Bu benim her zaman mottomdur. O videoyu da yakın bir zamanda paylaşacağım. Çok ses getireceğini düşünüyorum o videonun. Evet. Şöyle de bir durum var. Burada gördüğümüz tapınak bu coğrafyadaki en korunaklı tapınakmış. Tapınak diyorum, mağara. Köylüler yani edinilen bilgiye göre, lokal insanlar, yerli insanlar söylediklerine göre herkes mümkün olduğunca bu mağaraya gelmeye çalışıyormuş. Burası daha gelişmiş bir mağara. Çünkü Amerika tarafından olan bu hava bombardımanı sabah 6'dan akşam 6'ya kadar her 5-8 dakikada bir bombalanıyor. Bu çok korkunç bir istatistik. Ve köylüler sadece akşam vakitleri bu mağaradan dışarı çıkabiliyormuş etraflara. İşte avlanmak için, hayvan avlamak için, keza kalan pirinç tarlalarından pirinç toplamak için, balıkçılık yapmak için. Fakat hani hayatları korku içinde geçiyor. Bazen gece vakitleri de bombalıyormuş Amerika, ters köşe yapmak için. Köyün diğer kısımlarına bakalım. Size bir hikaye anlatmak istiyorum, bir olay. Geçmiş günlerde birkaç gün önce tanıştığım bir İsrailli. Aşağı yukarı benim yaşlarımda. Benden daha büyük, 24-25 yaşlarında. İsrail'de orduya gidiyor. Çocuk ordudayken diğerlerinden daha zeki bir çocuk. Ordudayken şunu fark ediyor. Diyor ki ben Yahudiyim diyor. Ülkeme bakıyorum, insanlarıma bakıyorum, orduma bakıyorum, askerlerime, arkadaşlarıma bakıyorum diyor. Yani korkunç bir düşünce yapısı. Diyor ki benim diyor askerdeyken ve çocukluğumda, okulda, ortaokulda, lisede bizim beynimiz yıkanıyordu. Ben bunu fark ediyordum diyordu ama çok küçüktüm. Benim beynime İsrailliler, biz Ziyonistler, dünya bizim dünyamız. En üstün ırk biziz. Diğerlerini öldürün, yakın. Filistinliler ölmesi gerekiyorlar. Ölmeyen her Filistinli bir terörist olarak büyüyecek. Bizi öldürmek için her şey yapacaklar. Kendilerinden olmayanları terörist diye biçimlendiriyorlar. Bu çocuk da ordudayken arkadaşları bunun garip davrandığını fark ediyor. En sonunda bu garip davranışlarından dolayı işte İsrail'i sevmeyen bazı... Bu olaylardan sonra çocuğu ordudan atıyorlar. Eve dönüyor ailesinin yanına. Ailesi çocuğun neden oradan atıldığını öğreniyor ve çocuğu evden atıyorlar. Şunu düşünün. Beyinleri öyle bir yıkanmış, öyle bir milliyetçilik, öyle bir faşistlik var ki. Çocuk ülkeden ayrılıyor, ailesiyle bir daha hiç görüşmüyor. İsrail'de doğup büyümüş bir insan. Ve size ben az çok yaşamını anlattım bu çocuğun. Aha, ben de geleceğim. Durun. Oy. Oy. Gel buraya. Ay. Yerim seni. Istırma.
Şerefsiz ısırmaya çalışıyor. Ben seni ısırırsam ne yapacağım? Yo, ısıramazsın. Tutuyorum seni. Dat, dat. Evet, şimdi böyle rastgele sürdüm ettim. Bir güzel manzaraya çektim. Manzara güzel. Gerçekten güzel. 5-10 dakika burada böyle de kafa dinleyeyim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da yapabilirsiniz. Keza Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'da çok daha fazla aktifim. Yani bu dağlara falan çıkacaktım. Sonra dedim ki ya ne gerek var böyle işlere, böyle bir köprü varken. Bakın, gün doğumunu buradan seyretme kararı aldım. Gün doğumunu diyorum, gün batımını. Çok güzel, çok tatlı bir yer ya. Gerçekten burayı hiç unutmayacağım. Burayı gerçekten unutmayacağım. Yani Laos'ta gerçekten çok güzel manzaralar gördüm ya. Çok güzellere gittim. Laos'un bu gelişmemiş olması, bu hala modern olmaması daha güzel bir şeye el veriyor ya, biliyorum. Türkçem benim böyle değil. Türkçem benim bayağı iyiydi. Toparlayacağız yakında. Bu tarz videolar nasıl? Hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz. Ve daha fazla istiyorsanız keza böyle normal insanlar ancak normal şeyleri yapabilir hayatlarında. Ancak farklı insanlar farklı şeyler yapar. Farklı düşünen insanlar. Bu yüzden mümkün olduğunca o konfor alanının dışından çıkmaya çalışıyorum. Seyahatimi hem zorlaştırmaya çalışıyorum hem de daha eğlenceli yapmaya çalışıyorum. Çünkü daha zor olduğu zaman daha eğlenceli oluyor, bunu fark ettim. Şu an bu video böyle. Nang Khiao'dan yarın belki ayrılırım, bilmiyorum. Hey. Kendinize iyi bakın. Beni istediğiniz her yerden takip edebilirsiniz. Aa bak, güneş gözümü kapatıyor. Ne kadar güzel. Hop hop. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.